Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nın kalbinde yer alan Agonya Ovası'ndan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 yıl önce bu Agonya Ovası'nda yer alan Akçakoyun köyünde 10 dönümlük bir arazi satın alarak burada yeni bir yaşam kuran Şebnem Hanım'ın köye göç hikayesini dinleyeceksiniz. Yaklaşık 20 yıl önce eşiyle birlikte bu araziyi aldıklarında sadece bir ahlat ağacı vardı içinde. Bugün ise 200'ün üzerinde ağaç yetiştirmişler. Tabii ne yazık ki 7 yıl önce eşini kaybeden Şebnem Hanım burada bu yaşamı devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi röportajımıza başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Şebnem Özer'den ben. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Sonra şartlar gereği İstanbul'da çalıştım. Tam 20 sene önce de İstanbul'u terk edip herkeste olduğu gibi biz biraz erken yaptık bu işi gerçi. Kırsala yerleşmeye karar verdik. Önce geldik, bu köyde yaşadık. Burası Akçakoyun köyü. Bir yıl bir kiralık ev tuttuk. İnsanlarla iletişime baktık. Çok keyifli, çok güzel, çok yardımsever herkes. Sonra da biraz sonra gezeceğimiz yeri satın aldık. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yeri biz satın aldığımızda burası bir buğday tarlasıydı. Bir tane ağaç vardı. Onun dışındaki her şey rahmetli eşim ve benim tarafımdan yapıldı. Geldik, herkesin hayali olan işte kendimize yetecek kadar bir şeyleri ekip biçip işte 2 tane hayvan, 3 tane bir şey yapalım ve hayatımızı daha sakin devam ettirelimdi. Öyle de yaptık zaten. Şahsen İstanbul'un çok keyifli zamanlarını da yaşadım. Çok eğlendim, çalıştım, para kazandım vesaire. Ama işte o zaman başlamıştı artık bizim zamanımız bitiyordu. 40 yaşındaydım ve hayatta da bir değişiklik olsun. Sinan da tam buna uygun birisiydi. Yani o da yazık Norveç'ten, Oslo'dan geldi. İstanbul'da neye uğradığını şaşırdı. Gidelim buralardan dedi ve geldik. Evet. İyi ki de gelmişiz. Şimdi başa sarsam gene aynı yere gelirim. Yaşadığınız bu bölgeyi de anlatmanız gerekirse nasıl anlatırdınız? Aslında etrafımız dağlarla çevrili ve çok özel bir yer. Sebebi şu bana göre, hani havasını geçtim. Zaten Kaz Dağları'nın havası belli. Ama her taraf olunca, dağ olunca bir kere su problemimiz şükür şimdilik yok. En önemli şeylerden biri bu. Hani her şeyi sağlayabilirsiniz ama su olmadığı koşulda yaşayamazsınız zaten. Artı çok keyifli bir şeydir. Birbirine bağlı aşağı yukarı sadece bu çevrede 11 tane köy var. Mesela işte bisikletlerle o köylerde dolaşıp hani böyle bir sürü hayalimiz vardı bizim. Parkurlar oluşturmak mümkün. Yürüyüş için çok ideal. Artı biz hala çok şanslıyız. İçebildiğimiz sularda yüzüyoruz. Dediğim gibi 20 sene oldu. Başa sarsam gene aynı yere gelirim. Köyün içinde yaşamak elbette güzel, güzel yanları da var ama ben hayvan da istediğim için aynı zamanda tabii köyün içinde çok doğru bir şey gelmedi. Sonuçta biz yer istiyoruz dediğimizde hasbelkader burası çıktı. Daha ormanın içinde yerler vardı fakat ben şeyi istedim. Baktığımda önümde hiçbir şey olmasın, sadece dağları göreyim dedim. Gerçi çok fazla ağaç diktik, dağları göremiyoruz, o ayrı. Ama buranın gün batımı vesairesi, derinliği benim için çok önemliydi. Şehirden gelmiş birisi olarak hani öyle istedim ve bu
Burası çıktı şansımıza. 20 sene boyunca bu tarlalar tabii ki ekildi. Ama işte yerlerini değiştiriyoruz sürekli. Artık yavaş yavaş küçülüyoruz. Malum yani biraz da yaş gereği eskisi kadar fazla çalışamıyoruz. Onun için bu sene kendimize yetecek kadar böyle bir alanı yaptık. Daha önce yaklaşık 4 sene burası hiç ekilmedi. İşte biberimiz, patlıcanımız, domatesimiz ama herkesin bildiği gibi bu sene 43 dereceyi görünce burada, hani gölgede bile 43'ü gördük. Biraz bozuldu her şey. Burası karasal iklimi olan bir yer. Rutubet yok vesaire ama böyle bir sıcak işte, yani Ekim'in sonundayız. Kasım'a geldik, hala çok sıcak. Gördüğünüz gibi artık zaten sonbahar olması nedeniyle yani her şeyimizi topladık, yaptık. Salçalarımızı, soslarımızı. En keyifli tarafı o zaten. Kışlıkları yapmak. Evet, hala acı biberler toplanmayı bekliyor. Biraz daha kızarsınlar diye bekliyoruz. Şimdi ben artık tabii 10 dönümün içinde yaşayınca metrekare olarak değil ama ya aslında 500 metrekare bir yer bir ailenin çok rahat her şeyini karşılar. Yani ona göre yaparsanız kaç kişi olduğunuz da çok önemli aslında. Biz tabii yardımcılarımla beraber ve onun kızları da artık benim kızlarım. Biz buradan aşağı yukarı 3-5 ailenin kışlıklarını, en azından salçalarını, soslarını çıkartabiliyoruz. Pırasalar en azından gördüğünüz gibi bize bu kış yeter. Burası sebze bahçesi. Şu anda yok ama bir salata malzemelerinin yetiştirildiği bir bölüm var. Şimdi daha yeni ekiyoruz. Çok sıcak olması nedeniyle onlar çok zor oluyorlar. Çok az da olsa, çünkü Akçakoyun, Kalkım civarı malum bir çilek cenneti. Ben de hani hasbelkader biraz çileğim olsun istedim. Bu fıstık çamlarının arasına şöyle bir çilek yaptım. Bu çilek hepimizin çoluk çocuk hem yemesini hem de reçeli yapmamızı, biraz da kurutmamızı sağlıyor. Aslında bu içinde olduğumuz yer aşağı yukarı herhalde bir dönümün üzerindedir, daha da fazladır. Eskiden burası komple nohut ekiliyordu. Bir tarafa maş fasulyesi ekiyorduk, bir tarafa nohut ekiyorduk. Gençken. Sonra ben dedim ki artık burasını bir şeye çevirelim. Biraz orman gibi olsun. Fıstık çamı yapalım. Vallahi kaçıncı seneleri? 6. seneleri. İşte bir 4 sene daha var. Ondan sonra da inşallah fıstıkları yiyeceğiz. Bu arazide valla 200'ün üstünde ağaç var. Şöyle kapıdan girdiğiniz zaman işte ben çok istedim kiraz ağaçlarım olsun diye. Çünkü baharda onlar böyle pembe beyaz açıyorlar. Şimdi de kızaracaklar. Keyifli bir görüntü oluyor. Burada bir atölyemiz var. Aslında atölye tabii kışa giriyoruz. O nedenle bir sürü şey toplanıyor. Ama ben biraz böyle su kabaklarını işte boyayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum boş vakitlerimde. Ama onun dışında da işte hani tamir vesaire bir şeyler yapmak istediğimizde de burayı kullanıyoruz. Ben aslında kerpiç bir ev istedim ama tabii 20 sene önce burada kerpiçi yapacak kimseyi bulamadık maalesef. Sonra betonarme de olmasın derken tabii ki Sinan'ın çok büyük rolü oldu bunda. O çünkü ağaç evlere çok alışkın. Bir firma bulduk ve ağaç bir ev yapıldı. Bu ev kütüktendir, çam ağacındandır.
Zaten biz beğendik, hazır getirdiler, koydular. 21 gün işte su basmanını yaptık. 21 günde de oturttular bunu buraya. Kendimizi buraya attık sonuçta. Ama sonra tabii bir takım şeyler çıktı. Gün geçtikçe işte genleşme nedeniyle ya da iyi yapılmaması nedeniyle soğuk almaya başladı. Evin içi gerçekten soğuk oldu ve dışını bir şekilde kaplattık. Ama içi hala ağaçtır. Kaplatmak çok iyi oldu çünkü sadece sobayla ısınıyoruz. Ve hala benim odunlu termosifonum var. Sıcak suyu da öyle sağlıyorum güneş enerjisi dışında. Onun dışında burada böyle bir açık alanımız var. Eskiden burası kapalı bir yerdi ama şimdi böyle derinliği görebilmek için açtık. Dostlarla birlikte hani yemekleri vesaireleri burada yiyoruz genelde. Buradaki elektrik zannettik ki şu teller bize elektrik verecek. Sonra öğrendik ki orası trafo olmadan bize elektrik verilemiyor ve 1,5 yıla yakın elektriksiz yaşadık. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir jeneratörümüz vardı günde 4 saat çalışan. Buzdolabını çalıştırıyordu. Çamaşır falan da sağ olsun köydeki arkadaşlarımızın evlerinde yıkıyordum. Sonra ama tabii ihtiyaç oldu ve biz de paramızı denkleştirdik. Kolay değil bir trafo yapmak çünkü. Ondan sonra elektriğimiz geldi. Elektrik gelince tabii her şey değişti aslında. Biraz daha konfor geldi. Evet, ahşap güzel. Ben de seviyorum. Ahşap evde yaşamak 126 metrekare burası. Ahşap ev çok güzel. Biraz yaşaması zor. Mesela elektrikle ilgili ben biraz ürküyorum bu işlerden ama yani yapamıyorsunuz. İşte şuraya elektrik çekeyim. Ne olur? Kırarsınız, bir boğattan elektrik alırsınız, başka bir yere çekersiniz. Burada öyle bir şansınız yok. Hani neredeyse prizler orada kullanacaksınız gibi. Ama keyifli. Göç etmek isteyenlere veya ev yapacak olanlara kesin tavsiye. Bu aslında planda yoktu. Sonradan biz ilave ettik. Aşağıya bu mutfak kadar bir yer yaptırdık. Yerin altında. Ve bu inanılmaz işe yaradı. Yani yazın çok serin. Her şeyimizi orada saklıyoruz. Kışın sıcak. O nedenle yani biraz masraflı fakat çok işlevi olan bir şey. Yer altında bir depo. Özellikle yazın çok sıcaklarda orası gerçekten buz gibi oluyor. Bu da Ruhi Bey. Buyurun sizi şöyle alalım. Evet, şimdi buradan sonrası hayır sen gelmiyorsun. Hayır. Lütfen. Otur orada. Hadi oğlum. Aferin. Gelme. Bu alan aslında burada da küçük bir depomuz var. İşte kürekte vesaire bir şeyler koyuyoruz. Burayı daha çok tohumları ekeceğimiz alan olarak kullanıyoruz. Yani Mart ayında burada küçük seralar yapıyoruz ve fidelerimizi burada yetiştiriyoruz. İşte buradaki tek ağaç buydu. Bir ahlat ağacı. Yarısına hatta bir armut aşıladık. Çok da güzel armutu var. Buydu ağacımız. Ceviz ağaçları var yine. Evet, ceviz ağaçları var. Valla mesela bu elma, şu Trabzon hurması, bunlar ceviz. Burada en iyi olanlardan biri bu. Daha çok kestane, ceviz, elma, armut, ayva ve Trabzon hurması. Trabzon hurması gerçekten çok güzel oluyor burada. Aslında buraya uygun, yani kış şartları son 2 yılı saymazsak çok ağır. O nedenle belli bir cins ceviz burada gerçekten çok iyi oluyor. Hangi cins? Chandler. Chandler. Şimdi bize o zaman verdikleri, hibeyle verdikleri cevizler valla Yalova bir şey. Hatırlamıyorum.
Hiçbir şey alamadık biz onlardan çünkü çok erken açıyorlarmış ve kırağa vurdu hepsini. Senelerce uğraştık. Şimdi burası, şurada çok eskiden yaptığımız, şimdi de depo olarak kullandığımız bir seramız var. Biraz metruk bir hale geldi artık. Yaz sonunda böyle oluyor. Burada bahçe malzemelerimiz. Evet. Aynen. Boruları, döşemeleri vesaireleri. Şimdi burada evet tavuklarımız var. Bu tavuklar aşağı yukarı 70 tane falandı geçmişte. Havuz var, gördüğünüz gibi ördeklerimiz vardı. Çok güzel tavşanlarımız vardı. Fakat tavuklar ve ördekler maalesef tilkilere yem oldular. Yani bu sene bayağı ciddi bir tilki ailesi bizi ziyaret etti. Yani etrafını çevirmenize rağmen hiçbir şey fark etmiyor. Yani kümesi açtık. Mesela sabahleyin açıp gidiyorsunuz. Erken saatte açılıyor. Onun da yavruları var sonuçta. Bir gürültü kopuyor. Bir geliyorsunuz ki bir sürüsü ölmüş. Onları yavaş yavaş toparlıyor. Önce öldürüyor. Bak, çık oradan, çık. Ördeklerimiz de gitti. Tavşanlar vardı. Tavşanları ne yedi bilmiyoruz. Onun içinde biraz az hayvan kaldı. Bence de iyi zaten. Yeter bize. Ördek olmayınca havuzun suyu da böyle ördekli, keyifli oluyordu çünkü. Aslında bu tarafta şu anda çok bir şey yok. Burası ceviz ağaçları, yani aslında cevizlik. Geçmişte şurada bir ağıl yaptırdık. 50 metrekare bir ağıldır o. İnek alalım diye yapıldı. Fakat ben ineği yapamayacağıma karar verdim. Onun üzerine koyunlarımız ve keçilerimiz oldu. Şu anda çiftlikte tavuklar var. Sadece tavuklar, köpekler ve kediler var. Yani keçi çok daha fazla baktık. Bu sene artık keçileri vazgeçtik bakmaktan. Biraz herhalde yorulduk artık diye düşünüyorum. Bir müddet daha hayvanlara bir ara verelim dedik. Özellikle koyun zaten hani onun kırkması vesairesi gerçekten kolay değil. Ama keçi çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum. Keçi başka bir şey yani. Sütü tabii. Keçi peynirimizi de yapıyorduk vesaire. Yani onlar çok kıymetliler. Ama işte bunun için ayrı bir mesai harcamak gerekiyor. Yani en azından böyle bir şeye başladığınız zaman işte 2 tane ya da 3 tane keçiniz mutlaka olsun. Yani biz şehirden gelen 2 kişi olarak işte sakız sardunyası dışında bir şey dikmemiş olan bir kadın olarak söylüyorum. Köydeki dostlarımızın bize öğrettikleriyle biz bunların çoğunu yaptık. Biraz şeye bakmak lazım, iklime bakmak lazım. İştahla geliyorsunuz buraya, o da olsun, bu da olsun, ben biraz öyleyim. İşte onu da yapalım, bunu da yapalım. İşte ne tohumlar, ne soğanlar aldım, çiçekler ama olmadı. Bana dediler ki bak bunları yapma, boşu boşuna para harcıyorsun. Şu etrafa bir bak. İşte kocabaş çiçekleri, işte kına çiçekleri vesaire, burada bunlar olur. Biraz öyle etrafa bakmak gerekiyor. Şimdi artık ona göre çiçek dikiyoruz, ona göre sebze dikiyoruz. Şimdiki aklım olsaydı ne yapardım? Bir kere şeyi çok net söylüyorum. Şimdiki aklım olsa gene aynı yere gelirdim. Bu coğrafya inanılmaz. Bu hava başka. Artı biz hala içtiğimiz sularda yüzebiliyoruz. Bu çok ama çok kıymetli bir şey. Suyumuz var. İstediğimiz gibi suyumuzu kullanabiliyoruz bir kısıtlama olmadan. Köy yaşantısı çok kolay değil. Şehirden geldiğinizde bir kere genç olmak zorundasınız. Yani onu söyleyeyim. Ben hep şeyi söylüyorum. Buraya gelen gençlere diyorum ki ne olur bir yer alın. Bir toprağınız olsun. 500 metrekare bir dönüm. Hiç fark etmez. Bir toprağınız olsun. Sisteminizi kurun. Artık çünkü güneş enerjisiyle çalışan bir sürü sistem var. Bizim zamanımız gibi değil. Ağaçlarınızı dikin. Ayağınızı basacağınız bir toprağınız olsun. Çünkü belli bir saatten sonra bunları biz eğer 40 yaşında yapmamış olsaydık şimdi yapamazdık zaten. Olmazdı. Ne gücümüz yeterdi. Parasal anlamda da aynı şekilde. O zaman çalışılıyor, para kazanılıyor vesaire. Ne de bedenen bütün bunları yapmaya, dikmeye gücümüz olmazdı. Zorluklar bir kere şey yok. Hani tatil diye bir şey yok. Yani öyle işte cumartesi pazar ben tatil yapayım öyle bir şans yok. Hep çalışma var ama çok keyifli. Yani yazın çalışıyorsunuz.
Kışın birazcık ayağınızı uzatabiliyorsunuz ama Mart ayında tekrar başlıyor her şey. Ama inanın bana şehrin o karmaşasından sonra, daha doğrusu insanların duyarsızlığından sonra burası bambaşka. Yani çok ciddi bir sağlık problemi yaşadık biz burada yaklaşık 5 sene boyunca. Ve ben çok iddiayla söylüyorum, eğer ben şehirde olsaydım bu kadar destek görmezdim. Yani komşularımız, köydeki insanlarımız, herkes bir ucundan tuttu, destek verdi vesaire. Tamam, İstanbul'a gittik geldik tabii ama maddi olmasa da manevi olarak o kadar çok insan yanımızdaydı ki bunu ben başka hiçbir şeye değişmem. Elbette ki sağlıkla ilgili çok ciddi şeyleriniz olduğu zaman büyük şehre gitmek zorundasınız. Ama çok kısa bir anekdot anlatayım size. Rahmetli eşim benim felç geçirdiği zaman, komple felç oldu çünkü bütün vücut. Neyse, toparlandı, döndük geriye ve ben o kışın kar yağdığı zaman yollarımız kapanıyor ve ben o kış burada o şeyle geçiremeyeceğim için aşağıda Ören'de bir yer kiraladım. Ve biz indik aşağıya, orada yaşadık bir müddet. Kontrol için İstanbul'a gittik. İstanbullular bunu iyi bilir. 2000 herhalde 14 falandı ya da 15. Erenköy'deyiz, bir kar bastı. Ağaçlar yıkıldı ve yollar kapandı. Rahmetli Sinan dedi ki, bak görüyor musun dedi. Şu anda bana bir şey olsa biz hiçbir yere gidemeyiz. Onun üzerine döndükten sonra ben çiftliğime geri döndüm. Burada çünkü bana şey söylediler. Dediler ki Şebnem abla, hepimizin arabasında zincir var. Herhangi bir şey olduğunda biz seni her koşulda aşağıya Edremit Devlet Hastanesi'ne ya da nereye istiyorsan götürürüz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Sağlık hizmeti dediğiniz şey, işte İstanbul'da yetişemiyorsunuz 1 saatte 2 saatte, belki de ambulans bile gelmiyor bazen. Burada 2 tane ambulansımız var. Bir acil sağlık hizmeti veren, akşam 9'a kadar açık bir yerimiz var Kalkım'da. Yani ben burada 2-3 kere kırdım omzumu, bileğimi, ayağımı vesaire. Hepsinde de ambulans geldi. Hatta pandemide yaptım bunu. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Her şeyim yapıldı. Burada da insanlar yaşıyor. Burası İDA. Kaz Dağları'nın insana gerçekten enerji veren bir yönü var. Biz çok şanslıydık çünkü geldiğimiz zamanlar Akçakoyun belediyeydi. O nedenle belediyenin fen memuru zaten vardı. Burası kadastrolu bir yoldu ve biz çok rahatlıkla, vallahi şimdi kaç olduğunu bilmiyorum ama atıyorum 500 metrekareye kadar bir yer yapabilecekken sonuçta biz işte 126 metrekare bir ev yaptık. Yasal anlamda hiçbir zorluk çekmedik, sırf elektrik hariç. Elektriği dediler ki kendi trafonuzu koyarsanız ancak. Uzak olduğunuz için. Evet, çünkü en yakın trafonun sanırım belli bir şeyi olması lazımmış. Yani biz 1 kilometre falanmış bizim aramız. Onun için de bize oradan elektrik veremediler, güç kaybı olur diye. İşte onun için. Onun dışında biz bir şey yaşamadık ama bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Mesela şu anda Akçakoyun artık bir köy ve bu tür işlemlerin hepsi Çanakkale'de İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Ama yani insanlar da nasıl diyeyim, göçmek istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Çocuklarına bir toprak göstermek, bir şey diktirmek istiyorlar. İşte hani bazısı izin almadan da yapıyor bu işi. Bilmiyorum, herkes haklı. Buraya yerleşen, sadece buraya değil, bu tür bizim gibi, bu tür kafası bu tür çalışan insanların hepsi aslında bir şeyleri yetiştirmeye, çiftçilik yapmaya, öğrenmeye, belki tıbbi, ben de gittim mesela tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine. Bu arazinin büyük bir çoğunluğuna ekineze ektim zamanında. Onları topladım, sattım. İşte bunların hepsi bir katma değer. Talan etmek değil, aslında toparlamak. Çünkü ekilmiyor ki bu araziler zaten. Evet. Yani bomboş duruyorlar. O da muhtarlığa yazılıyorsunuz. Burada ikametgahı olan herkesin 8 stere kadar hakkı var. Ama burada ikamet ediyor olmanız lazım. Yani devletin izniyle bunları tabii. kışlık yakacak olan evet. ihtiyacı muhtarlıktan alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Daha doğrusu muhtarlık yazıyor, sonra siz gidip ormandan alıyorsunuz. Şimdi geçmişte biraz böyle işte hastalık da söz konusu olunca buraya böyle 2 oda yaptık biz. Bundan sonrası burada çalışan aileye ait bir ev. Burası da 2 odaydı. Gelen misafirlerimizi çok evde ağırlayamadığımız için buraya öyle 2 oda yapmıştık. Sonra burayı birleştirdik.
İşin açıkçası büyük evi ısıtmak bana daha zor olduğu için artık ben burada yaşamayı tercih ediyorum. Valla çok güzel. Ve şeyi söylüyorum, hani herkes gülüyor buna ama bir prize taktığınız elektrik süpürgesiyle eğer bütün evi süpürebiliyorsanız çok keyifli. O kadar küçük bir yerde yaşıyorum ben. Aslında kırsalda çoğu zaman dışarıda Aynen geçiyor. Dışarıda geçiyor. Şimdi ben burada yaşıyorum. Yani biraz dağınık ama görebilirsiniz. Hay, seni unuttum ben. Gel Pascal. İşte bu kadarcık. Evet. Böyle burada da yatak odası var. Sobanız da burada. Sobam da burada. Yatak odanız da burası. Şöyle. Evet, üst tarafta da yatak odası var. Bu kadar. Bakın mutfağı, salonu iç içe olan. Şöyle küçük bir alan aslında insanın tüm ihtiyacını Karşılıyor çünkü biz dışarıda yaşıyoruz. Evet. Bu evin içine kışın giriyoruz. Kışın da bu sobayla yani hem yakıttan tasarruf, koskoca evi ısıtmaktansa. Evet. Tepede güneş enerjimiz var. Her daim sıcak su var. Öyle de düşünün. Burayı seviyorum ben, bu küçük olma halini. İşte Ganime Hanım'la Selahattin Bey'in evi burası. Onlar dediğim gibi benim en büyük destekçim. Onlar olmasa. Evet, şimdi oraya geliyoruz. Sağ olsun Ganime Hanım bizim ekmeklerimizi yapar. İşte şeylerimizi, biberlerimizi, salçalarımızı vesairelerimizi de işte burada yapıyoruz. Burası bizim işliğimiz gibi. Mutlaka bir fırın olmak zorunda. Yani zorunda tabii ama o kadar çok şeyi, bir de esas hani bu sobaların üst kısmını alıp böyle küçük ocaklar yapıyorlar, şurada var. Acayip bir tasarruf sağlıyor o. Çünkü 2 tane odunla mesela köpeklerin yemeklerini biz orada pişiriyoruz. Sorduğunuz için söyleyeyim. Hani biz bunu yaptık 20 sene önce. Başa sarsam gene aynı yere gelirim, gene aynı şeyleri yaparım diyorum ama kesinlikle 10 dönümde yapmam bunu. Sebebi şu: arkadan sizin yetiştirdiğiniz, yani çoluğunuz çocuğunuz yoksa, kardeşiniz vesaireniz, hani sizinle birlikte olacak birileriniz yoksa çok büyük bir şey. Yani bu yaptığımızı bizim 3 dönümde de yapabilirsiniz. Daha büyük projeleriniz yok ise. Bazı arkadaşlarımız var. Çok daha büyük, atıyorum 40 dönüm yer istiyor. Ama ne diyor? Ben cevizlik yapacağım diyor. Ceviz işine giriyorum. O başka bir şey. Ama bizim gibi nacizane hani kendi yiyeceğimi üreteyim, işte yumurtamı alayım falan diyorsanız 10 dönüme gerek yok. Bunu 3 dönümde de 2 dönümde bile yapabilirsiniz. Evinizi küçük tutun. Çünkü hayat dışarıda geçiyor. Misafirleriniz çok olacak. Emin olun çok fazla misafiriniz olacak. Çünkü herkes merak ediyor. O nedenle evinizin dışında bir misafirhane yapın. Misafirlerinizi orada ağırlayın. En önemli şeylerden biri bu. Ve bizim gibi sadece buğday ekilmiş olan bir arazi aldıysanız ilk başta bir akasya dikin. Çünkü en çabuk büyüyen ve size gölge yapan ağaç, su varsa eğer, akasya. Şehir hayatına bırakıp burada işte hayatımı devam ettireyim, geçimimi burada sağlayayım dediklerinde sizin onlara önerebileceğiniz iş modelleri var mı bölgede? Şimdi eğer ciddi bir maddi kaynak varsa, mesela ceviz gerçekten bir şekilde geri dönen bir şey. Yani yaptığınız yatırımı size geri döndürüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Eğer ben bir yer alayım, cevizliği de kurdurayım ya da işte elmalığı da kurdurayım, başına da birini koyayım, işte ben gideyim çalışayım, hafta sonları da geleyim, böyle bir şey yok. Başında olmak zorundasınız. Başka türlü olmaz. Çünkü sizin adınıza çalışacak insan zaten yok. Yok yani. Bir de işinize bu anlamda sahip çıkmazsanız mümkün değil. Olmaz. Onun için de ben diyorum, yani gençken alın, tasarlayın. Bir de burası mesela gelip yer almak isteyen insanlar bizi görünce, biz çünkü burada ilk ben geldim ama şu anda aşağı yukarı 25 kişilik bir komün halinde yaşıyoruz biz burada. Ama herkes kendi evinde, kendi şeyinde, arada toplanıyoruz, yiyoruz, içiyoruz vesaire. Onu gördükleri zaman aslında bir yaşam biçimi satın alıyorlar. Biz burada aynı şekilde bakan, doğaya, her şeye, insana, çocuğa, hayvana aynı yönden bakan insanlarız. Zaten başkaları barınamıyor.
Bir müddet sonra bizi terk ediyorlar. Yaşam biçimi çok önemli. Birbirine saygı duyarak yaşamak çok önemli. Ama çalışırken yer alın, emekliliğinize yakın işlemeye başlayın. Benim tavsiyem bu. Yoksa dediğim gibi hani alayım birisi baksın, ben de hafta sonları gideyim. Öyle bir şey çok zor. Bana göre gelecek hikayesi zaten toprak. Yani teknoloji ne olursa olsun hiç fark etmez. Suyunuz ve yiyeceğiniz olmadığı sürece, yani bu topraklar ekilmediği sürece zaten hayat şansınız yok. İşte topraksız tarım ya da işte bilmem ne ışıklarının altında yetiştirilen saçma sapan şeyleri yiyorsunuz. Ve işte bir dünya hastalık çıkıyor ortaya. Ben diyorum ki gelin. Gelin ama bir yaşam kurun burada. Hayalleriniz olsun. Biz öyle geldik. Bir çiftlik hayaliyle geldik. Gerçekleştirdik. Ve işte hani keşke devam etseydi ama hani şu anda ben elimden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyorum. Ama hiç pişman değilim. Yani buraya geldiğim için hiç pişman olmadım. Ne işiniz var, siz deli misiniz dediler. Ama şimdi öyle değil. Başta benim ailem zaten. Yani çok kızdılar. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hani Türkiye'de yer mi bitti de burada bu dağın başında ne işiniz var? Yol çok virajlı. O zaman bu kadar araba yok, bir şey yok tabii. Ama sonra şimdi herkes şey diyor, yani iyi ki böyle bir şey yapılmış. Evet Şebnem Hanım, bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kapınızı açtınız bize. Çok sağ olun. Valla ben de çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Umarım böyle hayalleri olan birilerine yol göstermiş oluruz. Ben buradayım. Kim ne sormak istiyorsa elimden geldiği kadar yardım ederim. Ama gelin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.